Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi emtiaları düşük zaman dilimlerinden bir bugün bakalım istiyorum. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte hatırlarsanız uzun zamandır şu üçgen formasyonundan bahsediyorduk ve 22 dolarlardan tekrar 24.50-24.80'lere doğru bir yükselişin gelebileceğini konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta bu bölgeye ulaştıktan sonra bakın buradan tekrar bir satış süreci şu an takip ediyoruz. Ancak bu düşüşlerin şu an için bir düzeltme sınırı içinde olduğunu unutmayalım. Burada ilk önemli takip edeceğimiz destek bölgesi şu son yükselişin %38.2 Fibonacci seviyesinin de geçtiği 23.98-23.90 bölgesi var. Bu bölge bizim minimum düzeltme seviyemizin olduğu bölgedir. 23.90 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde de burada düzeltme içinde kalacak maksimum düşüş seviyesi 23.38-23.21 olacaktır. 23.21 kırıldığı takdirde ancak 22 dolarlara doğru tekrar burada satışların derinleşme ihtimali gündeme gelecek. Ancak yukarıda bu 23.90 seviyesi çok önemli. Bu bölgeden tekrar yükselişe geçecek olursak da yukarıda 25 doların kırıldığı bir süreç yaşanabilir. O yüzden çok temkinli olmak lazım. Burada özellikle açığa satış yapmayı düşünen arkadaşlar 22 dolara kadar bir düşüş beklentisiyle bu tür bir işleme giren arkadaşlar mutlaka stop seviyelerini belirlemeli. Örneğin burada son bakın şu düşüşün bir tepe bölgesi var. 24-29, 24-30 üstündeki hareketlerde bu bölgeden yapacağınız açığa satışların mutlaka stop olması gerektiğini unutmayalım. Çok güçlü alımlar da gelebilir. Bu bölgeler biliyorsunuz dirençleri çalıştırıp bir güç toplama süreci olarak da çalışabiliyor. O nedenle burada 23.90 çok kritik bir seviye olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altındaki yükseliş şu an için bir tepki sınırında kalmış durumda. Şu son düşüşün %61.8 Fibonacci seviyesinin de geçtiği 1948-1945 bölgesi çalıştı. Bu bölgeden daha henüz bir satış geldiğini söylemek için çok erken. Burada da şöyle bakacağız. Bakın şu son yükselişin bu sefer Fibonacci seviyelerine esas alacağız ki hangi destekler kırılırsa burada tekrar satışa dönüyoruz. Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Şu an bu bölgede bakın bir yatay hareket içine girmiş durumda. Dolayısıyla burada daha henüz satışlar geldi diyemiyoruz. Aşağıda ancak 1926'nın altında hareketler görmeye başladığımızda şu son yükselişin bir düzeltmesi içine girdiğimizi ve bunun da altında 1910 kırıldığı takdirde de tekrar 1880'lere doğru bir düşüş süreci yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Aksi takdirde bu 1926 ve 1910'lardan tekrar bir alım süreci yaşanabilir. O nedenle bu düşüş sürecinde veya şu yatay bant içinde destek veya dirençler kırıldıkça üstüne veya altına tabii stop koyarak bu süreç değerlendirilmeli. Aslında bununla ilgili Katıl'da yeni bir bölüm açmış durumdayım fakat daha henüz aktif değil. Bu bölümleri anlatan bir video hazırlığı içindeyim. Bu tür süreçlerde ne gibi işlem stratejileri geliştirebiliriz? Alım satımlarımızı neye göre yapmalıyız? Risk analizini nasıl yapmalıyız? Bunlarla ilgili çok detaylı videolar olacak ve böylece bu yakaladığımız fırsatları çok daha güvenli bir şekilde değerlendirme imkanını yakalamış olacağız. Bu hafta içi o bölümde aktif olacaktır. Ancak öncelikle bir orayı tanıtan, anlatan bir video hazırlamaya çalışıyorum şu an için. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Bakın altın gümüş rasyosunda da ne demiştik? 78-34, 77-36 bölgesi önemli olacaktı. Bu bölgeye kadar satışlar derinleştiğinde gümüşün de 24.50-24.80 direncine ulaştığı bir süreç takip edilir demiştik. Altın gümüş rasyosunda da burada güzel bir dönüş takip ediyoruz. Aslında burada onslarda yapacağımız işlemlerde bu altın gümüş rasyosu oldukça bize öncü sinyaller vermekte. Örneğin burada 80-71 kırıldığı takdirde ons gümüşte satışların bir miktar daha derinleştiği ve Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği bölgenin kırıldığı bir sürecin ilk sinyali olacaktır. Ancak tabii bunun için kapsamlı bir işlem stratejisi anlatmam lazım sizlere. Bunu da özellikle genele açık videolar
videolarda çok fazla yapmak istemiyorum. Bu katıl altındaki bölümde daha detaylı analizler olacak bunlarla ilgili. Buradan platine geçersek platinde de yatay banttaki hareketin devamını takip ediyoruz. Platinde aslında bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleyebiliyoruz. 964 altında kalıcı olduğu sürece, hatta yukarıda 972 oldukça önemli olacak. Bu bölgenin altında kalıcı olduğu sürece ilk düzeltme seviyemiz aşağıda 949-945 bölgesi. Bu bölgenin kırılması ile birlikte %61.8 seviyesine kadar 922'ye kadar satışlar derinleşir. Bu da gene şu son yükselişin bir düzeltme sınırı içinde kaldığı süreci bize gösterir. 922 altında kapanışlar ise tekrar 880'lere kadar düşüşleri devam ettirecektir. İşte bakın, bu dalga hareketleri aslında dönüşleri gördükten sonra karşımızda böyle dikensiz bir gül bahçesi olmuyor. Sürekli takip etmemiz gereken yeni destek direnç bölgeleri oluşuyor. O nedenle bu süreçleri her saat, her gün tekrardan yenilememiz ve yakından takip ediyor olmamız gerekir. Lütfen bu seviyeleri grafiklerinize en azından çizip bu destekler kırılıyor mu, kırılmıyor mu bunu yakından takip etmeyi unutmayın. Buradan Palladium'a geçersek, Palladium'da da bakın dip bölgeye çok yakın hareketler görüyoruz. Artık tepkiler zayıf kalmaya başladı ve şu destek bölgesi çok fazla çalışmış durumda. Dolayısıyla burada hep söylüyoruz, biliyorsunuz, alıcıların zayıfladığı bir destek bölgesi artık burası. 1200-1185 desteğini yakından takip edeceğiz. 1185 altında satışlar çok sertleşebilir. Yani Palladium için aman dikkat demeye devam edeceğim. Ta ki yukarıda 1341 en azından kırılmadığı sürece. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de şu çanak formasyonu arkasından bir fincan kulp formasyonu oluşabilir demiştik. Yalnız burada benim beklentim tabii şu bölgede bir miktar yatay hareket etmesiydi. Şu çanak formasyonunun dibinde oluşan hareket gibi bir hareket beklentim vardı. Fakat burada çok sert bir alım süreci gene takip ettik. Ancak tabii bizim formasyonumuz gene de gerçekleşmiş durumda. Şurada fincan kulp formasyonu artık dönüş değiş. Yukarıda da 90 doları, 89 doları takip ediyoruz. Burada daha yüksek zaman dilimlerinden baktığımızda 90 dolar önemli. 90 doların üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde öncelikle bir 102 dolarlara doğru, oradan da bu formasyon hedefi olan 106 dolarlara doğru bir hareketin gelmesini bekliyorum. Ancak tabii şu 90 doların geçildiği süreci takip etmemiz gerekiyor öncelikle. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.